Cehennem. Sadece bu kelimeyi duymak bile insanın içinde bir şeyleri harekete geçiriyor. Ateş, karanlık, azap, sonsuzluk. Ama hiç düşündünüz mü? Bu fikir nereden geliyor? Kimse sizi cehennemle doğurmadı. Bir bebek cehennem var diye düşünmüyor. Bu fikir bir yerden geliyor. Bir yerden öğrenilmiş, bir yerden miras alınmış. Ve işte bugün tam olarak bunu araştıracağız. Bu karanlık fikrin nereden doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve nasıl dünyanın her köşesine yayıldığını. Ve size garantileyip bu yolculuk tam anlamıyla bir sürpriz olacak. Sırlar Odası'na hoş geldiniz. Önce bir soru sorayım. Cehennem kelimesini duyduğunuzda ne düşünüyorsunuz? Muhtemelen alevler, karanlık, azap, belki de bir canavar bekçi. Peki ya bir vadi düşünür müydünüz hiç? Cehennem sözcüğü İbranice'de Gehinnom kelimesinden geliyor. Ge, burada vadi anlamına geliyor. Hinnom ise bu vadinin adı. Yani kelimenin tam karşılığı Hinnom Vadisi. Bugün bu vadi hala ayakta. Kudüs'ün güneybatısında. Yeşil bir mesire alanı. Çoluk çocuk burada piknik yapıyor. Ama binlerce yıl önce aynı yerde yaşanan şeyler insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biriydi. Antik çağda Hinnom Vadisi halkı özellikle Tanrı Molek için ilk doğan çocuklarını vadide yakarak kurban ediyorlardı. Vadide sürekli çıkan yangınlar ve bu kurbanların çığlıkları o dönem için korkunç sahnelere vesile oluyordu. Düşünün, bu vadi o kadar lanetli, o kadar korkunç bir yer haline geldi ki İsrail peygamberleri orayı lanetledi ve zamanla bu yer ölüm sonrasında azap çekilecek yerin sembolü oldu. Sonra Yunanca'ya Gehenna, Latinceye Gehenna olarak geçti ve oradan da bütün dünyaya yayıldı. Yani gördünüz mü? Dünyanın dört bir yanında milyarlarca insanın korktuğu bu kavram aslında Kudüs'ün yakınındaki gerçek bir vadinin adıyla başlıyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü cehennem fikrinin kökü çok daha derine, çok daha eskiye gidiyor. Şimdi sizi 5000 yıl geriye götürüyorum. Mezopotamya'ya, dünyanın ilk yazılı uygarlığına, Sümerler ve Sümerlerin kil tabletlerine bakıyoruz. Çivi yazısıyla yazılmış, binlerce yıldır toprağın altında beklemiş ve içlerinde ne var biliyor musunuz? Cehennem. Sümerlilere göre ölüler, Kur adlı karanlık, dönüşü olmayan bir yeraltı dünyasına gidiyordu. Kur, karanlık ve geri dönülmezdi. İyi insan olsan da, kötü insan olsan da fark etmiyordu. Tarihin en eski yazılı belgeleri olan Sümer tabletlerinde ölüler dünyası kişi hayattayken iyi olsun ya da olmasın en nihayetinde gittiği yerdi. Burası dünyadaki yaşamın bir yansıması olarak değerlendirildi. Yani Sümerlilerin Ölüler Diyarı bugünkü gibi sadece kötülere yönelik bir ceza yeri değildi. Herkes oraya gidiyordu ve orada sefalet, karanlık ve sonsuzluk bekliyordu. Eski Mezopotamya dinlerinde insanın ölümden sonra yeryüzünün batı tarafında bulunan 7 sur ve 7 kapı ile çevrili yere gittiğine inanılıyordu. Dönüşü olmayan bu yere Tanrıça Allah hükmediyordu ve oradakilerin gıdası toz, bulanık su ve topraktı. 7 kapı, bekçi tanrıça ve dönüşü olmayan yer. Kulağa tanıdık geliyor mu? Biraz bekleyin. Çünkü bu detayların hikayesi çok daha ilginç bir yere gidecek. Şimdi size Sümer mitolojisinin belki de en etkileyici hikayesini anlatacağım. Adı İnanna'nın yer altına inişi. İnanna, Sümerlerin en güçlü tanrıçalarından biri. Göğün ve yeryüzünün kraliçesi. Aşkın, savaşın, bereketin simgesi. Ama bir gün İnanna
bir karar veriyor. Yer altına inecek. Karanlık diyara, Kura, ölüler ülkesine. Oranın kraliçesi olan kız kardeşi Ereşkigal'in hüküm sürdüğü yere. İnanla ölüler diyarına inerken eğer 3 gün içinde dönmezse 3 büyük tanrı Enlil, Nanna, Enki kendisine yardımcı olması için harekete geçilmesi gerektiğini vezirine söylüyor ve o karanlık kapıya geliyor. 7 kapı var. Her kapıdan geçebilmek için bir şeyini bırakması gerekiyor. Tacını, mücevherlerini, elbisesini 7. kapıdan geçerken üzerindeki elbise çıkarılıyor. İnanla 7. kapıdan çıplak ve eğilmiş bir durumda taht odasına giriyor. Düşünün, göğün en güçlü tanrıçası, çıplak ve eğilmiş halde karanlık tahtın tam karşısında. Ve Ereşkigal onu öldürüyor. Bir kazığa asıyor. Sonra ne mi oluyor? 3 gün bekleniyor. Geri dönmüyor. Tanrı Enki müdahale ediyor. Mucizevi yaratıklar gönderiyor. İnanla diriliyor ve geri çıkıyor. Ama şunu düşünün. Bu hikayede 7 kapı var. Her kapıda bir şeyini kaybediyor. Ve 3 gün ölü kalıyor. Bunları duyunca başka bir şey aklınıza geliyor mu? Hristiyan inancındaki 7 cehennem katı, 3 günlük ölüm, diriliş, sizce tesadüf mü? Belki. Belki de insanlık aynı derin korkuyu ve aynı umut hikayesini binlerce yıl boyunca yeniden anlatıyor. Şimdi bir adım geriye gelelim. Eski Mısır dinine göre ölenler Osiris'in yeraltı dünyasına gidiyordu ve hesaba çekildikten sonra suçlu bulunanlar cezalandırılıyordu. Mısırlılarda hesap günü var. Kalp tartılıyor. Eğer günahlarından ağırsa tüketiliyorsun. Sonra Yunan geleneğine bakıyoruz. Yunan mitolojisinde Tartarus evrenin en alçak noktasıydı. Yeraltı dünyasının bile altındaydı. Ama ondan ayrıydı. Canavarlar, titanlar ve affedilmez günahlar işleyen ölümlüler için gömülme yeriydi. Her ölümlü için verilen cezalar farklı ve işledikleri suça bağlıydı. Ve burada çok ilginç bir şey var. Tarihin en meşhur cehennem sakinlerinden birine bakalım. Sisifos. Sisifos ölümü şeytani kurnazlığıyla bir kez değil, 2 kez aldatmıştı. Ve cezası koca bir kayayı durmaksızın tepeye çıkarmaktı. Kayayı yukarı çıkardığında ise tekrar aşağıya yuvarlanıyordu. Sonsuza kadar hiç bitmeyen bir çaba, hiç ulaşılmayan bir tepe. Yunanlar bu fikirle insanlığa bambaşka bir şey söylüyordu. En büyük cehennem belki de anlamsız bir döngüdür. Hiçbir yere varmayan bir çabadır. Sonra İskandinav mitolojisine bakalım. Helheim, soğuk sisli, karanlık bir yer. Türk göktengri inancında ise Tamu, her kültür, her uygarlık kendi karanlık diyarını yaratmış ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Ölümden sonra hesap var. Kötülük cezasız kalmaz. Şimdi tekrar konumuza geri dönelim. O Hinnom Vadisi'ne, yani yüzyıllar sonra, yüzyıllar geçmesine rağmen milattan önce 7. yüzyıl Yahudi kral Yoşiya tahta çıkıyor ve bir ferman yayınlıyor. Molek'e insan kurban edilmesi yasaklandı ve Hinnom Vadisi Kudüs'ün çöplüğüne dönüştürüldü. Artık suçluların cesetleri oraya atılıyor. Ateş sönmüyor, duman çıkıyor, kurtlar dolaşıyor ve peygamberler bu sahneyi kullanmaya başlıyor. İnsanlara şunu söylüyorlar. İşte günahların sonu bu. İşte kötülerin gideceği yer bu. Soyut bir fikir, gözle görülebilen, burnu ile hissedilebilen bir gerçeğe dönüşüyor. Sonra Hz. İsa geliyor. İsa, Hinnom Vadisi'nin ateşli bir ceza yeri olduğunu söylüyor ve insanları oraya gitmemeye karşı uyarıyor. Kelime Hristiyanlıkla birlikte Yunanca'ya, Latinceye geçiyor. Oradan Arapçaya.
ve sonunda Türkçemizi. Cehennem. Düşünün bunu. Kudüs yakınlarındaki bir çöp vadisinin adı. Bugün milyarlarca insanın dilinde. Tarihin en güçlü kavramsal dönüşümlerinden biri. Ve şimdi geliyoruz cehennem tarihinin en muhteşem anına. 1300'lü yıllara. İtalya, Dante Alighieri adında bir şair bir eser yazıyor. Adı İlahi Komedya. Dante'nin İlahi Komedyası'nın ilk bölümü Inferno, insanın kendi iç karanlığıyla yüzleştiği bir yolculuktur. Aklı temsil eden şair, Virgil rehberliğinde cehennemin 9 katmanını adım adım gezer. Her kat farklı bir günahı ve ona uygun cezayı simgeler. Ve Dante'nin cehennemi inanılmaz bir şey. Ama gerçekten inanılmaz. Cehennemin ikinci çemberinde şehvetten zayıf düşen ruhlar, aralıksız dinlenmeden şiddetli fırtınalara maruz kalmaktadır. Üçüncü çemberde ise açgözlüler, yağmurda çürüyüp Kerberos'un gözetimi altındadır. Dördüncü çemberde hırslar, muazzam ağırlıklar sürüklemeye mahkumdur. Beşinci çemberde öfkeliler, kara bulutun içindedir. Ve bu böyle devam ediyor. Sahtekarlık, ihanet. Her günahın kendine özgü bir cezası var. Ama Dante'nin yaptığı şeyin dehasına dikkat edin. Ceza her zaman günahın aynasıdır. Şehvetliler fırtınada savruluyor. Çünkü şehvet insanı kontrolsüzce sürükler. Hainler buz içinde donuyor. Çünkü ihanet kalbi soğutuyordu. Dante 5000 yıllık cehennem geleneğini aldı, Sümer tabletlerinden, Yunan mitolojisinden, Yahudi inancından, Hristiyanların öğretisinden beslendi ve bunları bir sanat eserine dönüştürdü. Dante'nin İlahi Komedyası'nın cehennem bölümü insanlar tarafından İncil'den sonra en çok çevrilen kitap bölümü oldu. Ve bu eser modern Batı dünyasının cehennem imgelerinin neredeyse tamamını şekillendirdi. Şimdi tekrar bir adım geriye çekilelim ve büyük resme bakın. 5000 yıl önce Sümerlerin kil tabletlerinde kur vardı. Karanlık ve dönüşsüz. Mısırlıların Ölüler Mahkemesi vardı. Yunanlıların Tartarus'u, İskandinavların Helheim'i, Türklerin Tamus'u vardı. Yahudi geleneğinde Gehinnom, gerçek bir vadiyi temsil ediyordu. Hristiyanlık bunu evrimselleştirdi. İslam derinleştirdi. Ve sonunda Dante bu tüm birikimi bir şaheser haline getirdi. Peki şu soruyu sormamak olmaz. Neden bu fikir bu kadar evrensel? Neden dünyanın her köşesinde birbirini hiç tanımayan uygarlıklar aynı fikre ulaştı? Çünkü insan adaleti arıyor. Kötülerin cezasız kalmayacağına inanmak istiyor. Bazıları da diyor ki, ölüm korkusu evrensel ve ölüm korkusunu yönetmenin en güçlü yolu onu bir sisteme, bir anlama oturtmak. Bazıları ise diyor ki, cehennem gerçek ve tüm bu uygarlıklar ayrı ayrı da olsa aynı gerçeği sezdiler. Sizce hangisi doğru? Bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Ve açıkçası bu soruyu sormak cevabından daha önemli benim için. Çünkü Sırlar Odası'nda ben cevap vermiyorum. Ben soruları doğru sormayı öğreniyorum. Bir sonraki videoda bu karanlık yolculuğa devam edeceğiz. Videoyu beğendiysen abone olmayı ve zili açmayı unutma. Sırlar bitmedi. Daha yeni başladı. Hoşça kalın.